Merhaba arkadaşlar, yeni bir Unreal Engine rehber videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Crouch özelliğini karaktere nasıl aktarabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle Ctrl Space yaptık ve Third Person'dan Input kısmından Actions kısmından bir adet Input Action eklememiz gerekiyor. Sağ tıkladık, Input Action alt dire Crouch olsun. Daha sonra bunu Mappings'te atayalım. Buraya gelip Crouch'u seçiyoruz. Tuşuna da Left Control tuşunu seçtim. Kaydet. Daha sonra BP Third Person karakterimizin blueprint'ini açıyoruz. Yani buradadır. Daha sonra buraya Crouch yazıp az demin atadığımız Enhanced Action Events'ten bu input'u alıyoruz. Şimdi karakter CTRL'ye bastığımızda Crouch zaten tanımlı. Crouch fonksiyonu başlatıyor. Bıraktığımızda ise uncrouch yani kalkıyor. Geri eski yerine dönüyor. Şimdi bunu karakter movement'tan açmamız gerekiyor. Öncelikle buraya crouch yazıyoruz. Can crouch. Evet. True yapıyoruz. Burada crouch half height var. Bu karakterin ne kadar eğileceğini gösterir. 40 standart değeri. 40'ta kalsın bence. Ama bu max walk speed crouch'ı birazcık düşürebiliriz. Örneğin 150 olabilir. Onun dışında buradaki seçenekte köşelerde eğer shift basarsanız karakter düşmüyor. Bunu işaretlerseniz düşüyor. O yüzden ben aktif ediyorum. Daha gerçekçi oluyor. Yani gerçekçi olsun isterseniz tabii. Ondan sonra buradaki bir diğer ayarımız kamera bunda. Arkadaşlar third person'daysanız buraya lag yazıp kamera lag'ı açabilirsiniz. Bu eğildiğimizde kameranın daha smooth bir şekilde aşağı inmesini sağlar. Şöyle göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi kamera aşağı iniyor. Karakter de aslında aşağı iniyor ama animasyonu yok. Gördüğünüz gibi geçiyor. Şimdi buna basit bir animasyon ekleyelim. Öncelikle content'ten hangi animasyonu kullandığımı göstereyim. Mocap Basics'ten şu Mobility Pro kısmından InPlace'den şu iki animasyonu retarget ederek siz de kullanabilirsiniz. Bedava olması lazım. Pub.com'dan bu Unreal'ın şeyinden kurabilirsiniz. Daha sonra onları retarget ettikten sonra Characters, Mannequins, Animations kısmından Animation Blueprint'ini buluyoruz karakterin ve içine giriyoruz. Şimdi öncelikle Event Graph'a geliyoruz ve burada birkaç şey ayarlamamız lazım. Burada zaten mesela is falling'i falan ayarlamış. Tıpkı buradaki gibi movement komponenti alıyoruz. Çünkü is crouch orada. Referanslar da ayarlı olduğu için direkt geliyor. Is crouching alttaki. Bunu alıyoruz ve daha sonra bunu bir promote to variable deyip bir değişkene aktarıyoruz. Adına da is crouching yazalım. Doğru mu yazdık? Crouching. Doğru yazdık herhalde. Daha sonra bunu bağlayalım. Şöyle çift tıkla nodu düzeltelim. Comment atalım bir adet crouch diye. Şimdi burasıyla işimiz bitti. Şimdi bizim işimiz burada anim graph olur. Anim graph'a tıklarsınız. Locomotion kısmına girersiniz. Bu locomotion kısmında idle ve Voltron olmak üzere iki adet animasyon e, sequence'ımız var. Bunu nasıl Türkçe çevir bilemedim. Burada da Volcram var. Şimdi bizim buraya bir adet bunlar gibi state eklememiz lazım. State ekledik. Adına crouch dedik. Şimdi idle'dan crouch'a geçeceğiz.
Sonra geri crouch'tan idle'a geçeceğiz. Tıpkı burada olduğu gibi. Aynı şekilde buradan buraya geçeceğiz. Ondan sonra bir de buraya geri geçeceğiz. Şimdi şuradan göstereyim mi? Tıpkı burada olduğu gibi bizim de idle'dan crouch'a giderken crouching'i alıyoruz. Ayarlıyoruz. Compile save. Geri giderken de not boolean ekliyoruz. Yani tam tersi. Aynı şekilde buraya da ayarlamamız gerekiyor. Volcran'dan bu tarafa giderken, crouch'a giderken is crouching, tam tersini alırken de is crouching not boolean. Bunu buna bağladık. Şimdi geri geliyoruz. Crouch'ın içine giriyoruz. Animasyonlarımızı daha ayarlamadık. Buradan manne diyorum ve retarget ettiğim animasyonları alıyorum. Şuradaki Asset Browser'dan da alabilirsiniz. Ben yazmaya uğraşmamak için buradan aldım. Şimdi bunları nasıl birleştireceğiz? Öncelikle idle altta olacak. Şöyle şey olsun diye. Şimdi burada ground speed should move. Burada zaten tanımlanmış arkadaşlar. Yani hareket ediyorsa biz bir şey yapacağız. Mesela blend poses by bool. Yani hareket ediyorsa bunu yap. Etmiyorsa bunu yap. Kısacası. Hareket ediyorsa arkadaşlar karakterin yürüme yani çömelirken yürüme animasyonunu, etmiyorken de idle animasyonu koyuyoruz. Bunun dışında en önemli özellik buradaki loop animation. Bunu açmamız gerekiyor. Çünkü animasyon yoksa loop'a sarmaz ve biter. Bunları bağladıktan sonra emin oluyoruz. Daha sonra compile, save diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir test atalım bakalım. Animasyon. Evet, gördüğünüz gibi animasyon çalışıyor arkadaşlar. Bu da bu kadardı. Basit bir eğilme animasyonu uyguladık. Gördüğünüz gibi basıyorum. Kontrolden elimi çektim. Hala eğili durumda. Çünkü üst tarafa algılıyor ve çıktığım anda da kalkıyor arkadaşlar. Şöyle bir daha geçeyim. Evet, gördüğünüz gibi bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.